Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Bakın şöyle modelimiz gayet güzel, zarif, gösterişli bir model. Arka yüzü de şu şekilde. Şöyle. Bebe yünü kullanacağım yine. Bu parçamda bebe aynı iple çıkarttım. Şişlerim 3 numara. Modelde ilmek sayısına gelince şöyle göstereyim. Her model 10 ilmekten oluşuyor. En sonuna 3 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle. 10 ve onun katları artı 3 olması gerekiyor. Evet, yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, şöyle lastiğimi hazırladım. Şişimde 23 ilmeğim var. İki model üzerinden anlatacağım. 10, 20, sonuna da 3 ilmek ekledim. 23. Model 8 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz, bir ilmek artırma yapalım. Daha sonra 2 ilmeğimizi ikisini bir sola doğru keselim. Tek ilmeğe düşürelim. 5 ilmek ters. Şöyle 4 ve 5 ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Ben şöyle yerlerini değiştiriyorum. Bakın şu şekilde 2 ilmeğimi yerini değiştirdim ve ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 5 ilmek ters ördüm. 4 ve 5 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğimizi sağa doğru kesiyoruz. Sizin ilmek yönünüz nasılsa o şekilde kesebilirsiniz. Ben şöyle ilmeklerimi bu yönden aldığım için ilmeklerimin yerini değiştiriyorum ve 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra bir artırma, son ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sırayı şöyle tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde yapacağımız işlem ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Bu modelde arka yüzünde ilmeklerimizin hepsi ters örülecek. Şöyle devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıra, pardon, üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Şöyle. Şu kesme yaptığım ilmeğe geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu ve diğer ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Burada 3 ilmek ters öreceğiz şimdi. Birinci sırada 5 ters örmüştük. Şimdi 3 ters ilmek ördük. Diğer 2 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bakın kesme yaptığım ilmek. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Arada 3 düzümüz oluştu şimdi. Tekrar bir artırma yaptım. Kesme ilmeğim ve bir sonraki ilmeğimi de ikisini bir alarak sola doğru kestim. Daha sonra 3 ilmek düz, pardon ters,
3 ilmek tersten sonra sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. 2 ilmeği sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü sıramızı da bu işlemleri yaparak tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi tamamlayalım ters örerek. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Şöyle kesme yaptım. İlmeğe gelince bir arkasındakini de alarak kestim. Sola doğru kestim yani. Daha sonra bir ilmek ters ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Ben şöyle yerlerini değiştirdim ve sağa doğru kestim. Burada bakın bir ters ilmeğimiz kaldı. Şimdi kesme işleminden sonra artırma yapmayı unutmayalım. Daha sonra 5 ilmek düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Kesme yaptığım ilmeğe gelince ikisini bir aldım. Sola doğru kestim. Bir ilmek ters ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Pardon, sağa doğru kestim. Burada sola doğru kesiyoruz. Burada sağa doğru kesiyoruz 2 ilmeği. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de daha sonra tekrar düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Altıncı sırayı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek. Kenarda 4 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 2 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Şöyle yerlerini değiştirdim. Sağa doğru kestim. Örmeden aldığım ilmeği de bu kestiğim ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra bir artırma yaptım. Bu ortadaki kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Evet. Şu kesme yaptığım ilmeğe kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Şu örmeden aldığım ilmeği de ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıra sonunda 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim.
Evet, 8. sırayı da tamamladım. Modeli bir kez kurmuş oldum. Bakın model böyle devam ediyor. Hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Bu da daha önce yaptığım parça, göstermiştim başta. Bunu 2 sıra haroşa lastik üzerine başladım. Burada hiç lastik kullanmadım. İsterseniz lastik kullanabilirsiniz, isterseniz lastiksiz yapabilirsiniz. Model hep bu 8 sıranın tekrarını yaparak oluşturacaksınız. Bir kez daha anlatmaya gerek yok. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Evet. Şöyle istediğiniz örgüde kullanabileceğiniz güzel, gösterişli, şöyle kabartmalı bir model. Anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Çeyizlik yeleklerde, bluz, hırka, süveter, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.